Talking Crypto'ya hoş geldiniz. Ben Elif Hamitoğlu. Bugün birlikte kriptonun iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hızla büyüyen bu sektörde çalışma şartlarını, avantajlarını, dezavantajlarını, zorluklarını ve kariyer fırsatlarını birlikte inceleyeceğiz. Bugün konuğum Avustralya merkezli fintech platformu Block Earner'ın Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere. Hoş geldin Emrah. Hoş bulduk Elif. Nasılsın? Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün birlikte kripto dünyasının insan kaynakları ve aslında iş dünyasını biraz konuşmak istedim. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim davet için. Rica ederim. Başlamadan önce seni ve Block Earner'ı kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Block Earner 2021 yılında Avustralya merkezli kurulmuş aslında bir fintech şirketi. Fintech şirketi diyorum ama tabii ki bir kripto altyapısı kullanan blockchain merkezli bir fintech şirketi olarak hayatına başladı. 2021 yılında Avustralya menşeli şirketimiz Çağlayan Karaboğa ve Jordan Mümtazi tarafından, iki tane kurucu ortağı tarafından Avustralya'da kuruluyor. 2021 yılında kuruluş aşamasında almış olduğumuz yatırımla beraber 2021 yılında platform ortaya çıkılıyor, ekip kuruluyor, platform canlıya geçiyor Avustralya tarafında. Sonrasında da ikinci market olarak aslında Türkiye pazarına açılmayla alakalı stratejik bir karar veriliyor ve 2022'nin Ocak ayından itibaren Türkiye'de faaliyetlerimize başlıyoruz. Ben de 2022'nin Ağustos ayında aslında bakarsan şirkete dahil olduğum Block Earner'da çalışmaya başladım. Bizim Block Earner'da yapmaya çalıştığımız şey aslında bir kripto alsat platformu ya da bir direkt olarak sadece bir kripto borsası değil. Fintech dememizin, yani bütünsel, bütünleyici bir fintech şirket dememizin sebebi o. İçeride aslında bakarsan kullanıcılarımızın hem kripto ile alsat yapabileceği, hem farklı yatırım ürünlerini kullanabileceği, hem de aslında regülasyon ve hukuk çerçevesinde gündelik finansal işlemlerin de blockchain altyapısını kullanarak yapabilecekleri bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Ben dediğim gibi 2022 Ağustos ayından beri Türkiye müdürü olarak Block Earner'da çalışıyorum. Öncesinde 2005 yılından beri gelen yaklaşık bir 17-18 yıllık bir kurumsal hayatım, kurumsal kariyerim var. Mühendis kökenliyim kendim, teknik kökenliyim. Hep IT ekiplerinde görev aldım bugüne kadar. Elektrik elektronik mühendisi olarak mezun oldum 2006 yılında. Sonrasında telekom sektöründe ve fintech sektöründe farklı projelerde, farklı görevlerde rol aldım. En son yine Block Earner'a gelmeden önce aslında blockchain finansın bir öncesindeki dönüşümü yaşadığımız finansal teknoloji alanında, fintech alanında ödeme sistemleri, finansman sistemleri vesaire gibi alanlarda çalışıyordum. Bir 5-6 yıllık fintech tecrübesinin ardından aslında bence finansın geleceğini de gördüğüm bir dönüşüm aşamasındayız çünkü bence şu an. Finansın aşamasında da blockchain'in çok önemli bir rol alacağını düşündüğüm için böyle bir karar aldım ve Block Earner'da çalışmaya başladım. Şu anda da dediğim gibi faaliyetlerimiz devam ediyor. Yatırım aşamalarımızdan geçiyoruz şu an. Şirket kuruluşundan sonraki ikinci yatırım turundayız. Tamamlamak üzere artık, hani yatırım turumuz da tamamlanmak üzere ve bu yıl itibariyle artık 2024 yılında birazcık daha şirketin bütün ürünleri aslında canlıya alındı, biraz daha oturdu. Bundan sonra artık kullanıcı büyümeye ve işte ürün tarafını ve platform tarafını birazcık daha işte scalability'ye yapacağımız, odaklanacağımız, biraz daha şirketi büyütmeye odaklanacağımız bir yıl olacak bizim için. Kısaca böyle bahsedebilirim. Kripto sektöründe çalışmak nasıl bir deneyim senin için? Yani daha önce de IT'de çalışmışsın ama kripto sektörü tamamen farklı. Doğru. Bence cesurca bir adım olmuş. Nasıl bir deneyim kazandın veya nasıl bir değerlendiriyorsun? Yani açıkçası şöyle, bir kere çok keyifli, onu söyleyebilirim ve çok fazla aslında sizi yenileyen, kendinize bir şeyler katmanıza olanak sağlayan bir sektör. Benim açımdan tabii almış olduğum iş değişikliği kararının hani birkaç tane farklı perspektifi var. Çünkü hem kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz, bayağı uzun bir kariyer var orada. Sonuçta dinamikleri farklı bir yoğurt yiyiş şekli var. Bir startup dünyasına adım atıyorsunuz. Bir de startup dünyasında da hani kripto sektörü. Hem sektör yeri hem de aslına bakarsan hani kurumsaldan startup'a iş yapış şekli yeni. Dolayısıyla çok da kolay bir geçiş olmadı açıkçası. Zorlayıcı yerleri var, yanları var. Ama ben zaten hani az önce de söylediğim gibi bence blockchain teknolojisi finansın da geleceğini şekillendirmeye aday bir teknoloji şu an. Ben çok böyle bir paradigma değişiminin eşinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü blockchain'in aslında sadece finans alanında uygulama alanı yok. Pek çok alanda uygulama alanları var. Ama bence son kullanıcıya değen, hani direkt olarak hayatımızın içine giren ve şu an bizi ilk noktada etkileyen en temel, böyle en önemli sektörlerden bir tanesi finans sektörü. Ben de dediğim gibi önceden zaten finansal teknoloji alanında son 6-7 yılımı kariyer olarak çalışıyordum. Bu tarafta da hem startup dünyası hem de blockchain'i bu fintech dünyasını nasıl kullanabiliriz? Aslında geleneksel finans tarafında insanların fintech dünyasında kullandığı ürünleri nasıl daha verimli, daha hızlı, daha kolay ulaşılır hale getirebiliriz blockchain teknolojisini kullanarak? Birazcık buraları aslında kovalamak istediğim için de bu değişikliği yaptım.
Ve geldiğimden beri de aslında hani işte Ağustos'tan beri 1,5 yıldır aşağı yukarı çalışıyorum. Bir kere zaten bu sektörde var olmak için, bu sektörde ayakta kalmak için sürekli yenilikleri takip etmek gerekiyor. Çünkü her gün yeni bir proje çıkıyor ortaya. Her gün teknoloji değişiyor, altyapılar değişiyor. İnsanlara hizmet verebileceğiniz teknolojilerin boyutları değiştikçe oradaki verimlilikler ortaya çıkıyor. Bunları kullanıcı deneyimiyle birleştirip son kullanıcıya sunabilmek aslına bakarsan çok kıymetli hale geliyor burada. Dolayısıyla ben genel olarak hani sektöre baktığımda çok dinamik bir sektör. Adaptasyon yeteneğinizin Yüksek olması gereken bir sektör. Ama bir yandan da hangi aşamasında olursanız olun kariyerinizin, ister işte başlangıç aşamasında, ister benim gibi artık 17-18'lik bir tecrübe sonrasında ortalarında diyebilirim. Ne zaman olursa olsun sizi yenileyici, size sürekli böyle bir adrenalin seviyesini yukarıda tutan, sizi sürekli gelişmeye ve öğrenmeye aslında teşvik eden, sevk eden bir sektör olarak değerlendirebilirim. Hiç durmayacaksın. Hiç böyle bir an bile durmayıp sürekli güncel haberleri takip etmek, kendini yenilemek, belki sürekli ara ara da olsa eğitimler almak. Tabii. O şeyi yakalamak, hani farklılığı yakalamak. Bir de yani iki boyutu da var. Hem teknoloji gelişiyor bir yandan, hem de sonuçta biz aslında bir fintech platformu, işte ben bütünleyici bir fintech platformuyuz diye adlandırıyorum. Bizim ürünümüzün içerisine girdiğin zaman aslında hani finansal olarak kullanabildiğin işte kripto alsat ürünleri, işte DeFi ürünleri, işte yarın öbür gün kripto avans ürünleri vesaire gibi pek çok aslında finansal dünyada gündelik hayatta kullanabileceğin ürünler var. Şimdi gündelik hayatta kullanacağın ürünler dediğin zaman işin içerisine insan boyutu da giriyor. Ve insan kullanıcı boyutu, bir de biz hani iki farklı ülkede operasyon devam ettiriyoruz. Hem Avustralya'da hem Türkiye'de. Bir kere kullanıcılar çok farklı, profiller çok farklı, alışkanlıklar çok farklı. Şimdi bir yandan teknoloji gidiyor, onu takip etmen gerekiyor, onu yakalaman gerekiyor. Bir yandan da kullanıcı deneyimi değişiyor. Kullanıcının beklentisi değişiyor. Kullanıcı her gün aslında piyasada gördüğü yeni bir ürünle veya yeni bir deneyimle alakalı bir beklenti içerisine giriyor. Dolayısıyla hem teknolojiyi takip edeceksin, oradan kopmayacaksın, hem kullanıcı deneyimi, kullanıcının nabzını iyi tutacaksın ve o teknolojiyi aslında en iyi kullanıcı deneyimiyle harmanlayıp birleştirip bir ürün olarak veya servis olarak sunacaksın ki çok da rekabetçi bir piyasadayız. O rekabetin içerisinde aslında ayrışabilesin. O yüzden bunları bir araya getirdiğin zaman hakikaten aynı anda yönetilmesi gereken çok fazla parametre var. Doğru. Bu da insanı ister istemez ayık tutuyor. Doğru. Bir alarm seviyesini yukarıda tutuyor. Kesinlikle. Peki kripto sektöründe iş alım süreçlerinde hangi özel yeteneklere bakıyorsun? Hani, bir ekip yönetiyorsun şu anda ve eminim bir sürü tecrüben oldu bu alanda. Yani hem kendi tecrübelerini hem de sektördeki durumu da senin gözünden dinlemek isterim. Bu konuda aslında çok hakikaten derya deniz bir konu. Ama çok böyle hani özetle şunu söyleyebilirim. Türkiye bence insan kaynağı açısından özellikle son yıllardaki teknoloji atılımı, teknolojiye yapılan aslında yatırımla beraber bence insan kaynağı açısından çok iyi bir yerde duruyor şu an. Bir de blockchain teknolojisiyle biz aslına bakarsan bugüne kadar olduğu gibi hani genelde vardır ya, dünyada bir trend çıkar, biz bir şekilde o trende arkasından yakalarız, takip ederiz ya da çok sonrasından dahil oluruz genelde. Hani böyle bir şeyimiz var ama blockchain tarafında iş böyle işlemedi. Yani dinamikler böyle gelişmedi. Çünkü blockchain tarafında işte biliyorsun işin bir finansal boyutu var. İnsanların bir kazanç olarak, yatırım sektörü olarak da gördüğü bir alan. Dolayısıyla Türkiye'deki mevcut sosyoekonomik şartlar vesaire aslında insanları belki de zorunlu olarak buraya yönlendirdi. Bunu daha erken keşfetmeye, bu teknolojiyi daha erken öğrenmeye ve bu sektörün daha erken içerisinde yer almaya bence sevk etti. O yüzden zaten hani ekonomik olarak ya da yatırımcı olarak bir şekilde takip edilen bir şey, ama bir yandan da teknoloji olarak da mesela ben dediğim gibi IT kökenliyim. Çok fazla blockchain alanında çalışan, proje geliştiren ekipler, yazılım ekipleri var. Ve bu yazılım ekipleri gerçekten dünya standardında iş yapabilen ekipler. Çünkü ben bugüne kadar hep ürün geliştirme, yazılım ekipleri vesaire gibi ekiplerin de yönetiminde görev alma şansı buldum daha önceki tecrübelerimde de. O yüzden bizim Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı özellikle yazılım alanında bence çok iyi. Dolayısıyla bu sektörde de zaten teknolojinin drive ettiği bir sektör. Bir kere zaten burada başarılı olacaksan teknolojiyi iyi takip edeceksin, iyi bir altyapın olacak. Hele ki finansal bir ekosistemde hizmet veriyorsan altyapının ulaşılabilirliği, erişilebilirliği çok yüksek olacak. Herhangi bir downtime'lara kimsenin bir tahammülü yok. Sonuçta insanların parası dönüyor ortamda. Altyapı olarak, teknoloji olarak çok iyi bir altyapı kurman gerekiyor. İnsan kaynağı olarak da teknolojiyi çok iyi kullanan, bu işin içinde olan, sürekli kendini geliştiren ve buralara da yatırım yaparak aslına bakarsan sürekli dünyayı takip eden, hatta dünyanın da ötesinde, yani sektörün ötesine geçen, sektörü de drive etmeye yönelik bir insan kaynağı potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Dolayısıyla biz neye bakıyoruz, neye dikkat ediyoruz?
Şimdi ben Türkiye'de tabii iş Türkiye operasyonu olunca ben daha önce işte işe IT perspektifiyle bakarken şu an aslında pek çok daha geniş perspektiften bakıyorsun. İşte ürün tarafı da var, finans tarafı var, pazarlama satış tarafı var. Yani pek çok aslına bakarsan konuya hakim olmak ve oraya da işte yatırım yapman, kendini de orada geliştirmen ve ona göre de istihdam sağlaman gerekiyor. O yüzden teknoloji tarafı dediğim gibi çok önemli. Orada çok ciddi bir kere öğrenmeye açık, adaptasyon yeteneği yüksek. Hani bu işlere bir kere merakı olan, hevesi olan insan kaynaklarını bulmaya çalışıyoruz. Bence bu çok önemli. Çünkü burası öyle bir yer ki sen bugün çok iyi biliyorum dersin bir teknolojiyi ya da bir sektörün dinamiklerini. 3 ay sonra o dinamikler tamamen değişmiştir ve aslında hiçbir şey bilmiyor hale gelebilirsin. O yüzden burada şey çok önemli değil. İşte ben 10 yıllık kripto tecrübem var, 10 yıllık blockchain tecrübem var. Evet tabii ki tecrübe her zaman önemli. Ama önemli olan kendini taze tutabilen, bilgiyi sürekli aslında damıtıp onu da işine yansıtabilen, öğrenmeye açık, adaptasyonu yüksek insan kaynakları bence daha ziyade bu sektörde şu an için önemli ve değerli. Bunun dışında da tabii bu işin teknolojisinin dışında finansı, işte pazarlaması, satışı, işte ne bileyim topluluk iletişimi vesairesi tamamıyla geleneksel bugüne kadar bildiğimiz şeylerden de farklı. Yani kriptonun kendi bir dinamiği var. Hele Türkiye'de iyice farklı bir dinamiği var. Kripto Twitter diye bir şey var. İşte hani farklı sosyal medya mecraları üzerinden topluluk oluşturman gerekiyor. Topluluk yönetmen gerekiyor. Topluluğun gücü gerçekten çok önemli. Çünkü işin bir de merkeziyetsiz boyutu var. Merkeziyetsizlik boyutu var. O yüzden buralarda da bugüne kadar çok böyle bilinmiş, tecrübe edilmiş, reçetesi olan şeylerle uğraşmıyoruz. Buraları bir şekilde tecrübe eden, el yordamıyla bazı şekilde deneme yanılma yöntemiyle keşfedebilecek, sonuç alabilecek, başarabilecek ve olası başarısızlıklardan da çok böyle yılmadan tamam denedik olmadı, hadi bir sonrakine bakalım, başka bir şey deneyelim, burada fark yaratalım diye. Yani bu perspektifle bakış açısı olan, bu şekilde yaklaşabilen ve sonuç odaklı davranabilen insan profilleri bence çok önemli bizim sektörde şu an. Şöyle anlıyorum, yani mühendislik alanından mezunsun veya Evet. alanda tecrübelisin ama hayır, bu artık maalesef ki yeni dünya kurallarında geçerli değil. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz ve diyelim ki 10 yıldır pazarlama müdürü olarak çalışıyorsun ama Evet. blockchain'de artık bu işlemiyor. İşlemiyor. Yeni kuralları öğrenmek durumundasın. Doğru. Yeni bir dünyaya adapte olmak durumundasın. Peki bu alanda çalışmak isteyen insanlara neler önerirsin? Bu tecrübelerine dayanarak belki işte hangi eğitimleri alırlarsa daha iyi olur onlar için ve daha iyi hale getirirler özgeçmişlerini veya görüşecekleri firmaları. Çünkü birazcık da bugün bir amacımız da bu. Hani insanlar bu programı dinlediklerinde bu alanla ilgili neler yapabileceklerini bana kalırsa pek bilmiyorlar. Çünkü bayağı da araştırdım bununla ilgili. Çok fazla kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Bu soruları yöneltmemi de aslında birazcık o sağladı. Tecrübeli bir isimsin. Dolayısıyla hem de ilk konuğumuzsun bu arada. Çok teşekkürler tekrar. Çok heyecanlıyım. Senin de bu programı yaptığımız için çok güzel. Bu yüzden de hani şöyle bir toparlarsam mesela neler çok kritik. Yani mesela okey, belli bir alandan mezun ama şunu eklerse gerçekten ön plana çıkabilir. Çünkü güncel olmayı çok iyi anladım. Hani anlaşıldığımızı da düşünüyorum. Onun dışında var mıdır bir önerin? Yani şöyle, şimdi bir kere şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Aslında burada bir kariyer yapacaksak blockchain sektöründe ya kripto sektöründe artık hani isimleri ne dersek bu endüstrinin kendi dinamikleri var. Bunu söyledik. Ve bu dinamikleri aslında yine drive eden şeyin başında teknoloji geliyor. Şimdi mesela eski geleneksel düzendeki iş kollarında kurumsal firmalarda çalıştık. Senin de geçmişinde kurumsal firmalar var. Ben de çalıştım. Herkes aslında böyle fonksiyonlar vardır. Mesela işte pazarlama, finans, IT vesaire vesaire. Ve o fonksiyonlar aslında kendi içlerinde böyle çok dışa kapalı, çok dışarıyla birebir teması olmayan, aslında kendi içinde dinamikleri olan ekiplerdir genelde. Geleneksel dünyada veya kariyer yolculuğunda diyeyim. Ama burada sen eğer bu sektörde bir iş yapıyorsan kullanıcı deneyiminden biraz anlamak zorundasın. İşte kullanıcı senden ne bekliyor, neyi istiyor, birazcık onun nabzını tutabiliyor olman lazım. Teknolojiyi zaten biliyor olman lazım çünkü olmadan olmuyor. Şimdi mesela Türkiye'de yok ama dünyada bir sürü regülasyon şu an aslında yürürlükte var ve insanlar regülasyona uyum içerisinde bu işleri yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de de 2024'te gelecek, çok yakında bekliyoruz biz de. Hatta ilk taslakları vesaire çıkmaya da başladı ufak ufak nasıl şekilleneceği. Dolayısıyla hani biraz işin regülasyon tarafında yaptığın ürünün veya verdiğin hizmetin nerelere dokunabileceğini, nasıl bir şeylerden aslında senin etkilenebileceğini vesaireyi birazcık daha şey yapman lazım, bilmen lazım. Gibi yani pazarlama yapıyorsan işte dediğim gibi yine teknoloji, kullanıcı deneyimi, finansı, regülasyonu hepsini aslında gözeterek bir şeyler yapman lazım.
Ve bu fonksiyonların tamam birbiriyle aslında iç içe ve birbiriyle sürekli dirsek teması halinde olması gerekiyor. Yani o yüzden bence şu dönemde eğer hani üniversitede okuduğunuz disiplininiz ne olursa olsun, hani nasıl bir kökenden geliyorsanız gelin, burada bir kere dediğim gibi kendinizi öğrenmeye açık tutacaksınız. Sürekli aslında yeniliklere adapte olacaksınız. İşin regülasyonu çıkıyorsa o konuyla alakalı da bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Teknik tarafında bir şey varsa oraya bakmaya çalışacaksınız. Ve bence bu çıkan bütün ürünler aslında teknoloji arka tarafta çok karmaşık gözüküyor. Ve bizim aslında bu sektörü daha da ileriye götürebilmemiz için işin karmaşık boyutundan herkesin anlayabileceği bir dile çevirmemiz lazım buradaki kullanılan ürünleri, hizmetleri ve insanları buraya aslında bakarsan adapte etmemiz lazım. O yüzden mesela şey vardır, design thinking bakış açısı vardır mesela yani ürün geliştirmesinde, ürün yönetiminde kullanılır. Hani şey diye söylüyorum bunu. Dedin yani başka nasıl işte eğitimler, nasıl disiplinler vesaire. Bence kullanıcı deneyimi konusunda gerçekten insanların kendini böyle farklı bir geliştirmeye bir çalışması lazım. Design thinking bu disiplinlerden bir tanesi. Bu aslında temelinde şeyi söylüyor. Her ne yaparsan yap, o yaptığın şeyin bir kullanıcı gözünden nasıl görüleceğini, nasıl kullanılabileceğini ve nasıl anlaşılabileceğini bizim sektörde daha da önemli. Çünkü teknoloji böyle anlattığın zaman bazen uzay teknolojisi gibi geliyor. Anlamadığı şeyden insanlar korkuyor, çekiniyor ve kullanmıyor. Oraya daha soğuk bakmaya başlıyor. O yüzden bizim onları da buraya şey yapmamız lazım, adapte etmemiz lazım. Burada bir eğer şey bekliyorsak, mass adoption bekliyorsak, yani kitlelere yayılmasını bekliyorsak bu sektörün ve bu ürün hizmetlerin bunu yapmamız lazım. O yüzden bu sektöre girecek olan kişilerde biraz hani bu kullanıcı bakış açısı, design bakış açısı bence çok önemli. Onun dışında teknoloji olarak blockchain ile alakalı, merkeziyetsiz finansla alakalı bir sürü eğitim var. Artık şeylere erişmek çok kolay. Yani online eğitimlere, bilgiye erişmek çok kolay. Bence mutlaka şey yapsınlar, takip etsinler. Üniversitelerde bile mesela blockchain kulüpleri kuruluyor şu an. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. Ben acayip hani onlarla bir araya geldiğim zaman da çok keyif alıyorum. Mesela ben onların yaşındayken gerçekten bu kadar açık bir ufkum şeyim yoktu yani. Hakikaten çok şaşırıyorum. Çok da takdir ediyorum. Yani mutlaka bu tip oluşumların, bu tip toplulukların içerisinde yer alsınlar. Çünkü buralardan çok fazla öğrenilen şey oluyor. Ve network imkanı sağlıyor. Bir de yani network de önemli. Çünkü kripto sektörüne girdiğin zaman burada aslında Türkiye'de belli topluluklar var ve bu belli topluluklar aslında Türkiye'deki bu işleri de drive ediyor. Yani bir teknoloji, bir proje vesaire geldiği zaman sanki böyle hani onların onayından geçerek aslında Türkiye piyasasına giriyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden topluluklara hani uzak kalmamak, oralarda işte network içerisinde olmak, kendi belli eğitim dallarında işte dediğim gibi design thinking, kullanıcı deneyimi vesaire gibi alanlarda geliştirmek. Blockchain teknolojisi dediğim gibi derya deniz sürekli öğrenilebilecek bir şey var. En azından ama hani nedir, mimarisi nedir? İşte bu bloklar nedir? Biz yazıyoruz ama zincire ne oluyor? Yani dağıtık işte defter teknolojisi nedir vesaire çok temel konseptler var. Bu konseptlerde tabii ki insanlar kendilerini hani bir eğitmeli ve bunları öğrenmeli. En azından temel dinamiklerini bilmesi lazım bu sektördeki teknoloji altyapısının. Bir de tabii bence şey var. Yapay zeka diye de bir biliyorsun hani hype. Bence şu an sektör anlamında yapay zeka ile böyle bu blockchain teknolojisinin çok böyle birbirini tamamlayacağı, örtüşeceği bir alana doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Zaten işte yapay zeka, işte big datalar, işte machine learning'ler vesaire oradan böyle gelerek hani AI teknolojisini bugüne kadar evirdi. Çok böyle şu an kullanılabilir ürünler haline geldi. AI teknolojisinde bir sürü ürün kullanıyoruz. Ama bunun bence blockchain teknolojisi kesişimi bambaşka bir şey açabilir bize. Bambaşka bir perde açabilir. Bambaşka yeniliklere doğru açabilir bizim ufkumuzu. O yüzden birazcık AI konusunda da yani yapay zeka teknolojileri konusunda da bence fikir sahibi olunmasında fayda var bu sektörün içerisinde yer alan kişiler açısından. Çok teşekkürler. Çünkü iki alanda birbirini besleyen ve gerçekten hakim olunması gereken konular. Peki sektördeki işe alımlarda en çok hangi noktalarda zorlandın? Veya zorlandığın oldun belki de. Ya zorlanmıyoruz ama tabii ki sektörde bir işe alım yaptıktan sonra işte o pozisyona fit etme, pozisyona uyum sağlama konusunda herkes zorluk yaşayabiliyor. Hani zaman zaman benim de zorlandığım yerler oluyor. İstihdam edilen ya da hani yeni bir işe başlayan herkesin de adaptasyon konusunda yaşadığı zorluklar, sektör konusunda yaşadığı zorluklar olabiliyor. Ama ben az önce aslında biraz şey yaptım, çok uzatmayayım burayı. Biraz böyle hani aralarda da söyledim. Şimdi geleneksel dünyadaki rol ve sorumluluk tanımlarıyla buradaki rol ve sorumluluk tanımları farklı birbirinden. Sen de az önce söyledin ya işte 10 yıldır pazarlama müdürü olarak çalışan birisi oradaki bilgi birikimi ve şeyle tabii ki burada fark yaratır ama buradaki dinamikler farklı olduğu için mutlaka kendine üzerine onların bir şey eklemesi gerekiyor. Bir şekilde kendini buraya adapte etmesi gerekiyor.
O yüzden hani benim en temel söyleyeceğim şey biraz böyle standart o geleneksel dünyada yaptıklarımızı zaman zaman unutmamız da gereken bir şey, bir alan. Güzel. Yani aynen, yani hani bildiğimi unutayım ki yenisini öğreneyim gibi bir durum söz konusu biraz burada. Çünkü orada yaptığın veya orada uyguladığın reçeteler burada birebir uymuyor, fit etmiyor. Çünkü buradaki kullanıcı farklı, beklenti farklı, sektör farklı vesaire. O yüzden işe alımlarda profil olarak vesaire zorlanmaktan ziyade ben hep şeye bakıyorum, işte dediğim gibi. Hani adapte olabilir mi? Öyle bir hevesi var mı? Öyle bir, hani dediğim gibi 10 yıllık 15 yıllık tecrübe yerine gerçekten öğrenmeye hevesi var mı? Bu sektörden girip kendisine veya işte ekibe, işe bir şey katmak üzere bir hevesi var mı? Bir isteği var mı? Öğrenmeye ne kadar açık? Ne kadar adapte olabilir? Ne kadar çevik bir şekilde buraya aslında bakarsan kendini adapte edebilir? Biraz bunlara bakıyorum. Bunlarda da bizim hani Türkiye'de yaşıyoruz. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'deki insan kaynağı adaptasyon yeteneği bence en yüksek insan kaynaklarından biri. Çok zorlanmıyorum o anlamda ama sadece bir şey var. Bir rol ve sorumlulukların farklı ele alınmasıyla alakalı bir burada şey var. Nüans farkı var. Ona dikkat etmek gerekiyor tabii. Peki mesela benim hissettiğim şey sanki zamanla insanlar birazcık daha alışacak ve bu sektör değişiklikleri, kişilerin kendilerini bu sektöre adapte etmeleri bir tık daha böyle rahatlayacak gibi düşünüyorum. Çünkü çok yeni olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani hani birçok şey çok yeni. Dediğim gibi üniversite kulüpleri çok aktif ve daha böyle işin şeyinden geliyor, yani daha böyle mutfaktan yetişiyorlar gibi ama belli bir yaştaki grup için aynı şey söz konusu değil. Dolayısıyla onların bütün son gelişmeleri takip etmeleri ve kendilerini sürekli update etmeleri artık bir zorunluluk sanıyorum. Peki gelecek yıllarda sektörün sence ihtiyacı olacak hangi özelliklere ihtiyacı olacak? Yani sektörde hangi yetenekler ön plana çıkacak? Türkiye için özellikle bence şey çok önemli olacak. 2024 yılı bugüne kadar çok böyle güzel olgunlaşan bir piyasa vardı. Aslında teknoloji olarak, adaptasyon vesaire olarak, yani işte büyük global projelerin Türkiye'ye girmesi, Türkiye'nin kendi kendine aslında projeler yaratması, sistemler kurması, uygulamalar çıkartması vesaire. Bunların çoğunu aslına bakarsan o hani yavaş yavaş hazırlık aşamasında yaşadık. 2024 yılı bence şey için çok önemli. Bizim sektör için Türkiye'de çok önemli çünkü regülasyon geliyor. Regülasyonun olmadığı ortamla olduğu ortam arasında çok ciddi rigid bir farklılık var. Hani daha önce tecrübe ettiğim için de söyleyebiliyorum bunu. Çünkü işte fintech sektörü de böyleydi. Hani daha önce regüle edilmeyip aslında bankalara rakip olarak mı çıkacak acaba? Acaba hani bu nasıl bir değişim olacak, nasıl bir dönüşüm olacak diye böyle. Çünkü o zamanlar regülasyon da yoktu. Bankalar daha güvenilir çünkü regülasyon var. Fintechlere nasıl güveneceğiz, paramızı nasıl emanet edeceğiz vesaire gibi. Hep soru işaretleri vardı bu şekilde. Şu an aslında onun bir versiyonunu yaşıyoruz şu an kripto alanında da. Ama bunlar regülasyon gelip de artık belli düzenlemeler fintech şirketleri içinde geçerli olduğu noktadan itibaren o böyle kara bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlayıp aslında fintechlerin de bankaların bir rakibi, bir replacement'ı olmadığı, aslında herkesin kendi bir müşteri kitlesi olduğu, herkesin kendi bir oyun alanının olduğu ortaya çıktığı dönemler yaşadık biz o dönem. 2024 yılında kriptoda da bence biraz benzer bir şeyi yaşayacağız. Benzer dönemi yaşayacağız. Çünkü regülasyon gelecek. Büyük ihtimalle SPK tarafından onaylanacak, lisans verilecek vesaire gibi bir duruma gidecek. Ve insanların kafasında acaba ben bu platforma paramı koyarsam bir şey olur mu? Ya da işte bu platform acaba güvenilir mi vesaire gibi soru işaretleri yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Şimdi bununla beraber hem güven ortamı hem güven unsuru gelecek. Çünkü işin iki boyutu var. Bir yatırımcı olarak ya da işte ne bileyim bu sektöre girip bir şeyler yapmak isteyen kişi olarak sen buraya bakıyorsun. Bir de profesyonel olarak, çalışan olarak bakıyorsun. Şimdi yatırımcı olarak nasıl endişe duyuyorsan, güvenle alakalı soru işaretleri varsa kafanda, bir profesyonel çalışan olarak da buralarda soru işaretin olabiliyor. Yani şey olabilir mesela, işte sen nerede çalışıyorsun? İşte falanca kripto şirkette. Kripto şirketi mi ya? Keşke çalışmasaydın ya falan gibi, hani böyle hani çünkü onların ne olacağı belli değil falan gibi böyle bir bakış açısı var ya. Evet. O artık hani kaybolacak. Dolayısıyla aslında profesyonel hayattaki insanların bu sektöre kayması, bu sektöre doğru daha fazla insan kaynağının gelmesi ve akışı açısından da bence önemli bir değişiklik olacak bu. Bununla beraber işte regülasyon geliyor vesaire. Bankalar bu işlerin içine girmeye başladı. Çünkü finans var, finansın dönüşümü diyoruz. Bankalar bu işin dışında kalmak istemeyeceklerdir. Ben 2-3 senedir söylüyorum bunu. Ben ilk söylediğim zaman hatta böyle hani bayağı dalga geçiyorlardı benimle. Yani kriptoları yarın öbür gün bankalarda bak kripto saklanabilir vesaire gibi konuşuyorduk zaten. Bunlar hep sektörde konuşulan şeyler. Ya bankada kripto mu olur falan diyorlardı. Şimdi bankalar yavaş yavaş girmeye başladılar.
Kendi şirketini kurmaya çalışanlar var, satın alanlar var vesaire vesaire. Dolayısıyla ciddi bir adaptasyon var. Regülasyonla beraber burada ciddi bir, dediğim gibi, insan kaynağı değişimi olacak ve senin de az önce söylediğin gibi farklı sektörlerden buraya kaymalar da başlayacak aslına bakarsan. Bence şunlar çok önemli hale gelecek ama şu an regülasyon olmadığı için hukuk alanında boşluklar var. Bu konuda iyi yetişmiş hukukçulara gerçekten ihtiyaç olacak. Kripto alanında ve teknolojiyi de bilen ve hukuk regülasyon olarak neyi yapamayacağını bilen iyi hukukçulara bizim ihtiyacımız olacak. Vergi anlamında, finans anlamında şu an hani işte bu varlıkların nasıl sınıflandırılacağı, nasıl vergilendirileceği vesaire gibi konular soru işareti, netleşecek. Burada bu işi iyi bilen, bu işleri iyi yapan iyi finansçılara vesaireye ihtiyaç olacak. Teknoloji zaten her zaman devam edecek. Teknoloji, insan kaynağına her zaman ihtiyacımız olacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela son dönemdeki özellikle işte kripto borsaları ya da işte finansal kripto şirketlerindeki üst düzey atamalara vesaireye bakarsanız genelde şöyle bir şey var. Hani daha önce bu teknoloji işi, teknolojinin drive ettiği bir sektör ve iş. Genelde mesela işte kurucu, CEO, işte operasyon yöneticisi, genel müdür vesaire gibi pozisyonlarda teknik kökenli, teknoloji kökenli insanları görmeye alışığız biz aslında bakarsan. Fintech, bankalar vesaire genelde böyledir. Ama bizim kripto sektöründe şu an mesela baktığım son dönemdeki atamalarda vesairede hukuk kökenli, regülasyon kökenli, hatta kamu kökenli atamalar vesaireler görüyoruz. Bu da aslında gerçekten bu hani paradigma değişimini ve işte bu regülasyonun hayatımıza girmesi, insanların aslında o kurumları daha güvenilir olarak görmesi, oradaki algının yönetilmesi vesaire açısından bana çok kıymetli geliyor. Ve bu şunu da beraberinde getiriyor. Artık hani hukuk kökenli ya da işte regülasyon kökenli, kamu kökenli insanlarda da hani az önce söyledim ya, artık fonksiyonların kendi içinde silolaşması diye bir şey kalmadı. Sen bir hukukçuysan ve kripto alanında gerçekten görüş vereceksen şirketlere vesaire, bu işin teknolojisini bilmeden, oradan uzak olarak bu işi yapamazsın. O yüzden oraya da girmen gerekiyor, onu da öğrenmen gerekiyor. Hatta şimdi benim çok hoşuma gidiyor, yine görüyorum zaman zaman. Üniversitelerde artık böyle ders olarak okutulmaya başlanıyor. Kripto işte hukuku diye ayrı böyle şeyler, dersler vesaireler çıkmaya başlıyor falan. Yani dolayısıyla biraz teknolojinin dışında destek ekiplerindeki yetişmiş insan kaynağına da bence önümüzdeki dönemde çok ciddi ihtiyaç olacak sektörde. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle anlıyorum söylediklerini. Yani şu anda çok net yazılı kurallar yok. Fakat alanla ilgili kendini geliştiren öğrenciler veya iş hayatına yeni başlamış kişiler alanı takip ederek, kendilerini bu konuda geliştirerek ve ek eğitimler alarak doğru konumlandırmalara doğru gidebilirler. Yani açılacak pozisyonlara daha yakın olabilirler bu şekilde. Çünkü şu anda üniversiteden mezun olan, diyelim ki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bir öğrenci var ve sektörü çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla sektörü çok yakından takip edip kendisi de finansla ilgileniyorsa finans bölümüne daha kolay ve daha rahat bir şekilde başlayabilecek. Evet. Çünkü artık konudan da haberdar, uzun süredir de takip ediyor. Ve bu şekilde çok daha açık pozisyonlar birazcık daha netleşecek önümüzdeki dönemde. Şu andaki durumda tek yapmamız gereken aslında sektörü çok yakından takip etmek. Artı bir de şöyle bir şey var. Bence bu da bir avantaj. Yeni şirketler, yeni sermayeler, bir de Türkiye iyi bir pazar. Yurt dışından global firmalar da çok ciddi yatırım yaparak bizim ülkemize girmek istiyorlar hizmet vermek için. Dolayısıyla ne kadar çok global firma vesaire girerse buraya, bu regülasyonların vesairenin hani oyun alanının netleştiği bir noktada onların girişi de daha rahat olacaktır. Çünkü bildikleri alanda hizmet vermek her firma için daha kolay. Bunların girişiyle beraber istihdam olanakları, seçenekleri de artacak ülkemizde. Ve bence bizim sektörün de şöyle bir güzelliği var. Geleneksel sektörlerde olmayan yeni pozisyonlar da olacak, açılacak büyük ihtimalle. Yani doğuracak yani bu. Yani çünkü sektör yeni, işler yeni, istihdam şeyi çok fazla, potansiyeli çok fazla. Dolayısıyla bir mesela şirketin organizasyon şemasına baktığın zaman 3 aşağı 5 yukarı şeyler bellidir. Pozisyonlar, işte roller vesaire. Burada farklı roller, pozisyonlar vesaireler de ortaya çıkacak önümüzdeki dönemlerde. O yüzden dediğin gibi hani gelişmelere kendini yakın tutmak, gelişmelerden haberdar olmak, sürekli kendini bu konuyla alakalı güncel tutmak bence en önemli şeylerden bir tanesi şu an. Vaktim için çok teşekkür ediyorum. Evet, çok keyifliydi. Working Crypto'da çektiğimiz ilk programda ve seni ağırlamak gerçekten bizim için çok güzeldi. İnşallah hayırlı olur program serisi. Ben de çok memnun oldum ilk programa davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Working Crypto'da ilk bölümümüzü Emrah Karadere ile gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.